Whiteout Survival'da yepyeni bir hesap tanıtımıyla sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün 454. sunucunda Baba Yaga hesabını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hesap inanılmaz bir şekilde iyi durumda. Zaten kule yakın bir hesap. Hesabın sahibiyle birlikte sesteyiz. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bize kendini tanıtabilir misin hocam? Tabii, adım Ateş. 31 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Özel bir şirkette bilgi işlemde çalışıyorum. Çok iyi. Videolarını daha önceden çok izlerdim zaten. Sonra da aklıma geldi ortak arkadaşımızla. Bir seninle yayın yapmak istedim. Hem hesabı tanıtmak istedim. Evet. Hem de eğlenceli bir içerik çıkacağını düşündüm. Çok iyi. Turan sizin eyalette mi? Evet, Evet. TRN bizde. Şu Eren an sizde. zaten o ittifaktayım. Evet, Turan'ı severim. Turan iyidir. Turan bizim Whiteout Survival'daki moderatör değil mi? Turan. Oturan'a mı diyorsun? Aha. Oturan oyunu bıraktı. Biliyorum, oyunu bıraktı. Ha, ben o sandım. Pardon. Diğer Turan'ı Ha, yok, tanımıyorum o zaman. ittifak olarak TRN'ydi. Turan Evet. da benim o arkadaşım zaten. Ha, ben o Eskiden sandım. oynuyordu. 90'lardaydı. Sonra oyunu bıraktı Tılsım 16 geldikten sonra. Evet. O zaman hesaba bakalım hocam. Bir VIP'e basar mısın? Tabii. Sonra tekrar ben seni Basayım. derleyeceğim sorularla. 637 gün mü oldu, daha mı fazla oldu? Daha fazla olması lazım. Daha fazla. Değil mi? Çünkü sizin Aynen. 3 yılı geçmiş olması Binin lazım. üstün geçti. Binin 2000'e üstü. yakındı. 1500-2000 arası vardır büyük Evet. ihtimalle. Prestij avantajları ve doldurma puanına bakalım. 3 yılda ne yatırılmış? 104,7 milyon, 10 milyon 470 bin lira gibi bir şey ama sizde daha uygundur bu. Çünkü siz oyuna ilk başladığınızda paket fiyatları daha uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam bu zamlı fiyatlar değil, 3 kere zam Evet. geldi üstüne. 1500 civarı falandı tam paket. Tam paket 1500 iken Sonra şu an yükselmeye başladı zaten. 5000'e yükseldi. Muhtemelen yatırım düzeyi bu kadar yüksek değildir ama doldurma puanı olarak hesapladığımızda ortalama öyle bir şey oluyor. Tamam, profil resminize tıklayalım hocam. Tabii. Eee, TRN Baba Yaga 454. eyalettesiniz. Oyunun başlangıç eyaleti 112. sunucu. Bayağı eskilerdensiniz. Bizim eskilerden Burak Evet. hocam var zaten. Tanıştığımız çok samimi. Bir de Ata vardı. Aynen. Biz o yüzden bu eyaletlere biraz hakimiz onlar sayesinde. Şimdi bizim Barut Ahmet'le Anıl var o civarlarda. Türk ittifasınız. TRN senin dediğin gibi gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, Türk İttifakıyız. Zaten iki ittifak. Burada aktif olarak şu an 5 ittifak var. Hı hı. TVR'de Alpago, Hüseyin abi var. Evet. Onların da çoğu Türk sayılır. TRN'de biziz. Bizimki zaten genel olarak Türk Hı ama hı. karışık Rus, Arap dışında hemen hemen hepsi var. Siz Tiran eyaleti değil, önce eyalet misiniz? Şu an öncü değil. Burada biz de yeni bu tarafa yeni geçtik. Hı hı. İşte burada arkadaşları davet ettik. Benim arkadaşlarım vardı. Onları da davet ettik. Yani burada Tirana ve diğer etkinliklere daha katılımcı olmak için burada bir birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel. Bize şey Yakın gösterir zamanda misin hocam? arkadaşlarımız gelecek. Tamam. Toplam Efendim? kahraman toplam gücü ve pet gücüne bakalım mı bir? Lider Tabii. kadrosundan. Eyaletteki durumu da görmüş oluruz. Tabii. Kişisel güç açtım. Tamam. Toplam kahraman gücüne bakalım. Tabii. 365 milyon kahraman gücümüz var. Alpago hocamın 360 milyon, 337 milyon. Şu ilk ona falan bir aşağı doğru inersek yavaş yavaş bakalım hocam. Tabii. Gayet güzel bu arada eyalette. Full hesap çok fazlaymış. Tilki, Türk, Bozkurt hocam, Alp hocam. Bayağı şey. Normal kahraman ve pet gücüne bakalım hocam. Tabii. Kahraman gücünü açtım. Evet. Buraya Doğru. daha yeni geldi Gen 14. Hı Hani hı. bu seviyesi şu yeni yapılan lig aşamasında paket koydular ya. Evet. O zaman geldi daha SVS'yi bekleyen arkadaşlar çok. Anladım. Herkes çantasında birikimine bekliyor. Tamam, pet gücüne bakıp Evet. sonra kahraman oranlarımıza geçebiliriz. Tabii. 58 58. 3 tane full artı full petçiniz var. Diğer arkadaşlarınki de Aynen. 40 milyonlarda. Güzel. Kahramanlarımızın donanımlarına bakalım hocam. Zaten eğer hesaptaki tüm kahramanlar fulldür. Videoları izleyen arkadaşlarımın %68'i kanala abone değilmiş arkadaşlar. Farkında olmadan abone olmayı unutuyor olabilirsiniz. Çünkü kanaldaki, YouTube'daki birkaç video izledikten sonra sürekli zaten önünüze videolar çıkıyor. Eğer unuttuysanız, kanalıma destek olmak isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Şey olarak, Evet. seviye olarak.
S14. İlk defa bir S14'teki full hesabı inceliyoruz. Senin hesapla birlikte hocam. İlk nişancımız full artı full. Tamam. Risa'ya geçelim. İlk mızrakçımız full. Sağa geçelim. Evet. İlk piyademiz full artı full. Elif'le birlikte. Ben buna videoda Türk demiştim. Elif Arap ismi olduğu için arkadaşlar bana biraz kızmıştı da olsun. Ne fark eder arkadaşlar? Elif işte. Yani Türk. Türk diyelim. Tamam. Bir sağa geçelim. İlk intikal Ama bir full. şey söyleyeyim. Evet. Ee, Bilmeyen arkadaşlar varsa biz bunların testlerini çok yaptık. Hı Kara çok güçlü. Hani video izleyen arkadaşlar varsa genellikle savunmada çok felaket patlıyor yetenekleri. hı. Hani açmak isteyen olursa da bunu değerlendirebilirler. Biz bunların testlerini bayağı yaptık. Kara şu an çok etkili görünüyor savunma esnasında. Rally savunmasında. Evet. Değil Hani mi? savunmada bunu rahatlıkla kullanabilirler. Çok güzel patlıyor. Güzel. Birkaç raporda gösteririm. Tamam. Tekrar o ikinci piyademize gelelim. Elif ilk piyademiz fulldü. İkinci intikale geçelim. Geçiyorum. Tamam. Bu da ikinci nişangıcımız full artı full. Tamam. İkinci mızrakçımız Flora'da full artı full. Güzel. 5 kahramanı full oldu. Tekrar geçelim. Bu da altıncı kahramanımız yani ikinci piyademiz full artı full. Üçüncü intikale yani yedinci kahramana geçtik. Bu da full artı full. Sadece mitrilleri kalmış. Hepsini tamamlayıp Evet. bırakmışsınız hocam. Güzel. Aynen. Mitik donanım varsa şey varsa bu sekizinci kahramanımız hepsinin 60'ı alınmaya hazır. Bu da gayet iyi. Dokuzuncu kahramanımız da 40'lara getirip bırakmışsınız. Bu da gayet güzel. Bir sağa geçelim. Bundan sonra artık herhalde yoktur. Yani bu şekilde. Yok. Bunlar Evet. normal yüzler. Hmm. Güzel. Savaş Akademisi'ni merak ediyorum. Zaten sizin normal araştırma merkezinin her şeyi full artı fulldür. Onu söylemeye Evet. gerek bile Orası full. yok. Asıl biz merak ettiğimiz şey T12'ler. T12'ler çünkü size biraz hazırlıksız geldi. Ve oyundaki şu Çok. an tartışmasız en maliyetli şey T12'lerin her şeyini full artı full yapmak. Helios açmak aslında çok çok basit bence. Düşük yatırım ya da az yatırımlı oyuncular bile çok rahat bir şekilde neredeyse 3 tane T12'yi açabiliyor ama bu aşamaları full yapmak için inanılmaz yüksek bir maliyeti var. Hatta maliyeti Kesinlikle. de ben merak eden arkadaşlar varsa hızlıca şöyle bir ekrana getirip göstereyim hocam. Toplamda 11.688 tane rafine kristal, 203.000 tane arıtılmış ateş kristali ve ortalama 2700 güne yakında bir hızlandırma gerekiyor. Bir de bunları terfi edeceksiniz. Kaynak, hızlandırma, şu bu derken tartışmasız açık ara Vital Survival'daki en çok para gidecek ve kaynak gidecek yer burası. Piyadelerde artık biraz yukarı çıkar mısınız hocam? Yukarıyı da bilmeyen arkadaşlar için görsünler. Bunlar Geliştirmelerini sonradan geldi yapmışsınız. zaten. Onlara daha dokunmadım. Evet, o sonradan gelenler de oyuna son güncelleme ile çok maliyetli olduğu için Evet. maliyet düşürme eklediler değil mi hocam? O üçüne bir sırayla tıklar mısın? Tam olarak biz görmedik çünkü burayı sadece Tabii. okuduk. İyileştirme maliyetini düşürüyor bu. Tedavi aynen. Evet. Diğerini açayım. Bu Bu da da ilk yardım. tedavinin süresini düşürüyor %15. Güzel. Bildiğimiz T11 Evet. Helios'lardaki 3 tane geliştirme gibi. Bu da eğitim mi? Aynen. Bu da eğitimin Bu da maliyetini maliyet. düşürüyor. Eğitimde çok ciddi maliyet istiyor zaten. Evet. Şu an siz de kaynakları tüketmişsiniz. Nişancı ve mızrakçı ne durumda? Nişancı Nişancı bu da şekilde. aynı Bu şekilde. ortalar yine yeni geldi zaten. Evet. Max şunlar yakında olur zaten. Güzel. Mızrakçımız. Mızrakçı zaten genelde oynadığımız kombinasyonda mızrakçı çok lazım olmuyor zaten. Ne oynuyorsunuz saldırı savunmada rallide? Karşımızdaki rakibe göre oynarız genelde. Ya 50-10-40 oynarız. 60-0-40 oynarız. Evet. Genelde piyade nişancı ağırlıklı oynuyorsunuz Bir tık da bültenlerde. artık evet, evet, bir de şey var, artık bilirsin, becerileri de karşı taraf nasıl kullanıyorsa genelde onların saldırı düzenlerine göre değiştirebiliyoruz. Evet. Çünkü beceriler çok etki ediyor. Şu Ortadaki. beceriler Evet. karşı tarafta 20 falan yaptıklarında ister istemez karşı taraflar tank gibi oluyor. Evet. Çok güzel onlar ve rally Bunların düzenine göre de katılımcılarında saldırı tarzımız o değiştirilir. şekilde yapmanız gerekiyor. Peki son gelen uzman ya da uzmanların genel durumu? Tüm uzmanlarımız fullmüş şimdi. Zaten yeni bir uzman Tabii. geldi. Onu fulllememişsinizdir daha.
Geçen haftalarda geldi ama. Yok. Ondan O öncekilerin çok hepsi maliyetli. son seviyede mi? Evet, bu daha yeni geldiği için buna bakmaya gerek Göstereyim. yok. Öncekilere bakabiliriz. Bu Bir drone zaten genelde çok bir lazım bir şey değil. uzman değil. Evet, kamyon da gerekiyor. Keti de Bu da buz keti. ateşinde gerekiyor. Önemli olan bizim Evet. için işte Bu Gerrit Romulus'tur, şeydir. açılmışken göstereyim. Son gelen zaten biraz önce Bu baktığımız. son gelen. Evet. Zaten Evet. kaynak satılmadığı için onu geliştiremiyorsunuz. Bu Bu ilk gelen. Kixella. Full bu. Tamam. Evet. Romulus'ta şeye falan bakabilir miyiz diğer saldırı Tabii. şeyine? Bu full. Araştır kısmı. Ha, son kısmı 18'de kalmış. Son ikisi var. Onu da zaten paket geldiğinde şey yapacağım. Yeni uzman geldiği için ona yönlendim biraz. Evet. Güzel, gayet iyi. Zaten burada çok bir fark olmuyor. 20K kadar bir yanlış hatırlamıyorsam 20-25K 10K'ymış. arası fark var. 10K. Çok büyük. Evet. Evet. Tamam. Bunlar zaten şey. Holger Arena için zaten. Şey olarak seviyesi full. Evet. Güzel hocam. Bir tane de SBS savaş kahramanı vardı. Bunlara bakmaya gerek yok. Agnes Churchill falan. Artık bunlar sizin hesaplar için çok bir şey ifade etmiyor. Ha, Valeria. Bu da zaten fullse son yeteneği Hı. yeterli oluyordur. Bunlar da biraz geride kalmış da bunlar zaten zamanla Evet. tamamlanır. Güzel hocam. Aynen. Hesapta her şey dört dörtlük. Yani bakılacak çok da pek bir şey yok gibi herhalde. Şeye çok girmiyorum. Adaya çok girmiyorum. O şey soracağım. Oyuna nasıl başladın hocam? Sen oyunu ilk oynayanlardan birisin neredeyse. Mesela siz oyuna başladığınızda oyunda çok fazla aktif oyuncu da yoktu. Sunucular çok yanılmıyorsam fazla aktif falan da değildi. Oyunda çok daha sınırlı sayıda etkinlik vardı. Kanyon yoktu. Döküman oyuna sonradan yeni Evet. eklenmişti. Şu an bazı arkadaşlar bazen şikayet ediyorlar işte oyun free to play oyunculara ya da işte para yatırmayan, çok az para yatıran oyunculara çok az malzeme veriyor diyorlar da ben de senden işte 200 eyalet sonra başladım oyuna. Birbirimize yakın sayılırız yani başlangıç günlerimiz. Ben hatırlıyorum labirent yoktu. Tasarım planı hiçbir Hiçbir şey yerden yoktu. bulamıyorduk. TP hiçbir yerden bulamıyorduk. Ya birçok şey bulamıyorduk. Ateş kristali biriktirmek imkansızdı. Eyalet transferi Evet. yoktu zaten. Bir arkadaşımız yukarı Aynen. eyaletlerdense orada kalıyordu. Biz aşağıda kalıyorduk. Başka bir eyalete gitmek mümkün değildi. Şu an her şey çok daha olası ve yüksek yani. Tabii sizin zamanınızda paket fiyatları daha düşüktü ama şu an oyunda her Ama paket şeyden içerikleri çok kötüydü. evet paket içerikleri bu sefer de kötüydü. Yani her türlü ilk oyunculara ben her zaman şey diyorum. Oyunun şey eyaletinde oynamış gibiler böyle demo sürümünde oynamış gibi bir şeydik aslında biz. Nasıl bu kadar süre Tabii. aktif oynadım şaşırıyorum. Yani bu mesela zanaatkarı hazinesi. Hı hı. Bizde mesela şu an yanlış hatırlamıyorsam 280 ya da 360 arası bir şey veriyor Evet, bu cilve şeylerini. Bizde mesela 40 veriyordu. 30 verdikleri zamanlar vardı. Aynı fiyat, tamam, fiyat olarak düşüklüğü vardı ama ona göre de fazla satın alıyordun. kesinlikle. Ve dediğim, yani bu paketler içerikleri çok kötüydü. Hani tamam 5.000, şu an 5.000 verip fazla alıyorsun ama diğer seferde de çok az içerik vardı Evet. eskiden. Paketler öyle bir sıkıntısı vardı. Artı etkinlikler çok zayıftı ve eyalet transferi olmadığı için de mesela ben sunucu 80'de başladım ilk bu oyuna. Hı hı. İç savaş çıktı mesela. Hiçbir yere gidemiyorsun. Ya oyunu bırakacaksın ya Ya da güçleneceksin, evet. savaşacaksın. Şey de sıkıntı bu Bizim arada. öyle Transfer bir geldikten sonra eksilerimiz da de vardı. sıkıntı. Transfer geldi ama mesela siz çok uzun bir süre boyunca e, yukarıya doğru çok transfer olamadınız. Hani gruplar falan çünkü çok sınırlı açıldı. Sizdeki Evet, FC seviyesi ve evet. gen çok yüksek olduğu için yukarılarda o kadar hızlı açılmıyordu. Onu sonradan mesela daha 6 ay içinde falan bir güncellemeyle fixlediler. Biraz düzeltmeye başladılar. O yüzden şu an geldiğimiz nokta bu. 454. sunucu. Bizim izleyicilerimizde eski oyuncular çok fazla var ama artık biraz daha şey olmaya başladı. Herkes yeni öyle bir reklam yapıyorlar ki yeni eyaletlerdeki oyuncu sayısı da inanılmaz bir şekilde artıyor. Ama ben açıkçası şaşırdım. Bana söylediklerinde 300. 400. eyaletler artık çok zayıf, ölü eyaletler falan diyordum ama sizin eyalet şu an bizim 2000'lerdeki Yok. eyaletlerden daha aktif açık konuşmak gerekirse. Ona bayağı şaşırdım yani. 5 tane aktif ittifak var. 3 tanesi neredeyse Türklerden oluşan kalabalık bir eyaletsiniz. Arkadaşlar davet etmek ister misin hocam? Muhtemelen bir hafta içinde falan transfer gelecek Tabii çünkü. tabii gelebilirler. Yani Türk arkadaşlarımız, yabancı arkadaşlarımız, herkes gelebilirler. Bu eyalet global bir eyalet. Evet. İstedikleri ittifaka geçebilirler. Koreli arkadaşlarımız bile var. Evet.
Koreli Hani arkadaşlar istediği Süle. ittifaka geçebilirler yani. Evet. Ya güzel, eyalette herhangi bir drama, iç savaş bir şey yok. Değil mi? Yok, zaten Hı hı. eyalette kurallarımız var. NAP kurallarımız var. Kesinlikle saldırı yasaktır. Sadece silah arkadaşı etkinliği olduğunda madenlere izin veriyoruz. Hani arkadaşları Evet. uyarırız. Evet. Madenlerinize saldırı yememek için birlik atmayın diye. Atanlar da saldırısını yer. Onun dışında normal zamanlarda kesinlikle kale saldırısı veya birisine saldırma, küfür vesaire illaki olur. Hani küfür vesaire, ona yapacak bir şeyimiz yok ama uyarıyoruz. Evet. Ama genel olarak saldırı kesinlikle olmaz. Çok iyi. Yasaktır. Abi peki Ve gelmek isteyen savaş arkadaşlar, zamanlarında da zaten koordineyiz. evet. Gelmek isteyen arkadaşlar kime mesaj atsınlar? Şu an zaten X koordinatları görüyoruz. 454. Senin hesaba mı yazsınlar yoksa transferle alakadar olacak başka bir arkadaş mı var? Tamam sana, Bana yazabilirler. Ben yönlendiririm. Problem olmaz yani. tamam. İstedikleri zaman yazabilirler. Zaten genelde çoğunlukla aktifimdir. O zaman koordinatları şöyle vereyim. Pardon, eyalet 454 arkadaşlar. Şeyde tekrar tıklar mısın hocam? Ha şöyle 715'e 765 bu koordinatlardan. Oyundaki ismi Baba Yaga. Gerçekteki ismi de hocamın Ateş zaten. Evet. Buradan iletişime geçip eyalet hakkında merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz ya da davet herhangi bir şey isterseniz de iletişime geçebilirsiniz. Komşu eyaletlerinizde de çok fazla Türk oyuncu var. Dediğim gibi yabancı güçlü oyuncular da var. Umarım buradan size ulaşırlar hocam. Tabii tabii, bizim etrafımızda çok güçlü sunucular var. Ya insanlar artık hani alt sunucular öldü gibi düşünüyor. Hı hı. Ama şöyle oldu. Alt sunucular yukarıya çıkmaya başladı. Yukarıda şu an aktif çok fazla eyalet var. Yani hani belki yukarıdaki eyaletlerden daha aktif eyaletler vardır. Evet. Ama doğru, alt sunucular gerçekten ölmeye başladı. Evet. İnsanlar yukarı çıktığı için ölüyor orası. Ama yukarılar gayet canlı yani. Bu 300 ile 500 arası inanılmaz canlı diyebilirim. Bu 60'taki 100'deki eyaletler falan eskiden çok güçlüydü. İşte hatırlıyorum oradaki Eveli İttifakı ya da 77 Carçut falan, artık onlar 77 yavaş hala yavaş, güçlü. ya orası hala güçlü. Hatırladığım kadarıyla son savaşları falan kaybediyorlardı. Biraz yayında falan takip ettik. Eski Ya ihtişamı gücü pek kalmadı diye biliyorum. Ama ya hala şöyle oldu. güçlüler tabii. Mesela çoğu hemen hemen zaten bizim yanımıza gelmeye başladılar. Mesela Evet. Elador'u bilmeyen yoktur hemen Evet. hemen. Elador'lar mesela bu 400 grubuna attılar kendilerini. Yani 400 grubu yükselmeye başladı. 300'lerin altındaki büyük sunucular yavaş yavaş yukarılara çıkmaya çalışıyor ama tabii ki maliyetli. Özel davet sınırı var. En kötü ihtimalle eski oyuncu oldukları için gördüğün gibi zaten 3,9 2 milyarın üstünde güçleri var. Bu Tabii. insanlar da sıfırlamak istemiyor kendini ister istemez. Evet. 330 var diye aşağı sonucuda biraz rekabet var. Onlar da zaten 330'a dağılırsa büyük ihtimalle herkes 400'ün üstüne çıkacaktır yakın zamanda. Kesin çıkarlar. Artık yavaş yavaş da şey olmaya başladı. Hocam teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederim. Çok gayet güzel bir hesap. Eyalette dediğim gibi ben açıkçası videoya girmeden önce bu kadar aktif olacağını beklemiyordum. Eyaletteki arkadaşlarım da hepsine saygılar, sevgiler diyeyim. Son olarak sözü sana Teşekkür bırakıp ederim. sonra kapatabilirim. İzleyicilere bir şey söylemek ister misin hocam? Gelmek isteyen arkadaşları bekleriz. Zaten videolarını da çok severek izlerim. Teşekkürler. Umarım video sayesinde de bazı arkadaşlar ediniriz yeni. Ya ben buradayım. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yani illa sunucuya gelmeniz için bir şey yok. Hani bana soru da sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Gelişmek isteyen arkadaşlar, yukarı sunucudaki insanlar için de bahsediyorum. Biz bazı şeyleri önceden gördüğümüz için tecrübemiz oluyor. Yani seve seve yardımcı olmak isterim. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla.